Sizleri çok güzel, güneşli bir Orlando gününden karşılıyorum. Biliyorum kış olmasına rağmen böyle bir güzel bir hava anca nerede olur? İşte Florida'da olur. Sizlere özel bir video çekmek istedim. Bana çok fazla soru geliyor. Abi Amerika'ya taşınacağız. Vizemiz hazır, her şeyimiz hazır ama nereye gidelim? Ben de diyorum ki abi bunu ben sana cevaplayabilmem için senin hakkında bayağı bir şey öğrenmem gerekiyor. Şimdi sen kışı mı seviyorsun, yazı mı seviyorsun? Yaş aralığın kaç? Şehir hayatı mı seviyorsun? Yoksa birazcık daha şehirden uzak mesela. Benim evim şehirden yaklaşık 35 dakikalık uzaklıkta arkadaşlar. Onun dışında evli misin, bekar mısın vesaire. Yani bayağı bir detay bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. O yüzden herkese bütün detayları bilmediğim için çok yardımcı olamayacağım. O yüzden ben kendimden bahsedeceğim. Daha sonrasında da antrenmana gideceğiz. Antrenmanda da Kaan abiyle konuşacağız. Ben Green Card'la geldim buraya. Aradan 7 sene geçti. Amerikan vatandaşı oldum ve direkt İstanbul'dan Orlando'ya geldim. Ama tabii sadece burada kalmadım. Çok fazla gezdim. Mesela Work and Travel'dan başlayalım. Washington DC'ye gittim arkadaşlar. Virginia'ya gittim. Yaklaşık 3-4 ay kadar o bölgede yaşadım. Dallas'a gittim, Houston'a gittim, Austin'e gittim. Yani Texas'ın en büyük şehirlerini ziyaret ettim. Onun dışında Los Angeles'a gittim, San Francisco'ya gittim, Oklahoma'ya gittim, Missouri'ye gittim, Delaware'e gittim, Philadelphia'ya gittim, New York'a gittim. Bayağı bir yere gittim arkadaşlar. Yani kesin aklıma gelip de sizlere söylemediğim yerler vardır. Mesela Colorado'ya gittim, Utah'a gittim. Hani bu tarz yerlere de gittim. Amerika'nın çoğu yerini gezdim, gördüm. Bazı yerlerine dediğim gibi 3-4 ay kaldım. O yüzden bu bilgiler ışığında sizlere birkaç şey söylemek istiyorum. Şimdi arkadaşlar ben buraya gelmeden önce zaten benim bir YouTube kanalım vardı ve üniversiteden yeni mezun olmuştum. O yüzden yeni iş ilanlarına falan başvuruyordum. Yani diyordum ki ya IT sektöründe çalışacağım ya da YouTube'a devam edeceğim. Onun sonrasında vallahi keyfim de yerindeydi arkadaşlar. Yani düşünüyordum o zamanların 200.000 takipçim vardı, sponsorlar vardı vesaire. Yani Amerika'ya gelmesem mi diye düşünüyordum açıkçası, böyle değişik bir durumdu. Benim bu arada Amerika'da hiç tanıdığım yoktu arkadaşlar. Yani Amerika'dan hiç kimseyi tanıyordum. Ama Work and Travel'da işte orada tanıştığım bir arkadaşımın arkadaşı da biliyorsunuz burada Çağan, abisi de Charlie. Yani onlarla o şekilde tanışmıştım. Daha sonrasında işte onların ailesiyle tanıştım. Sonra ben Green Card'ımı aldım. Direkt Orlando'ya o şekilde geldim. Yani bir tanıdık vasıtasıyla oldu. Ama şimdi siz buraya geldiğiniz zaman hani hiçbir şekilde tanıdığınız yoksa iyi bir araştırma yapmanız gerekiyor. Yani şehirde ne yapılıyor, driver license'ınızı nasıl alacaksınız? Onun dışında atıyorum Green Card'da geldiyseniz Social Security'yi nereden alacaksınız? Bunları güzelce bir planlamanız lazım. O yüzden tanıdık önemli mi derseniz ilk geldiğiniz zaman hani psikolojik olarak sizlere destekleyen birisinin olması önemli oluyor. O yüzden ilk geldiğinizde size en azından havaalanından birisi alsa, atıyorum kendi evinde bir hafta misafir etse, siz o ara nerede kalabilirim, ne iş yapabilirim tarzına baksanız biraz daha pratik oluyor arkadaşlar. Ama bu olmasa da olur. Yani sonuçta bir otelde de kalabilirsiniz. Otelde kaldığınız sürece hani kalacak yerinizi ayarlarsanız isterseniz bir oda kiralayabilirsiniz, isterseniz bir apartman kiralayabilirsiniz. Ama bence oda kiralamak daha mantıklı olacak. Çünkü çok fazla depozito vermenize gerek kalmıyor. Apartmanlarda bir sürü check yapıyorlar. Background'ınıza bakacaklar, ona bakacaklar, buna bakacaklar. Hiçbir background'ınızın olmadığı için yani tutamayabilirsiniz apartmanları. O yüzden daha çok ben hani oda tutmayı tercih ediyorum ilk gelenler için. Ama şimdi şehir seçimine geldiğimiz zaman dediğim gibi arkadaşlar ben kendimden örnek vereceğim. Şimdi yeni mezun olmuşsun, 24 yaşındasın. Amerika'ya gelme amacın burada bir şeyleri başarabilmek. Hani buraya gelip eğlenip güzel arabalara binip gelir gelmez burada her şeyi almak, kullanmak falan değildi benim amacım. O yüzden gelir gelmez hemen bir oda buldum. Sonrasında da komiliğe başladım arkadaşlar. Yani o yüzden benim mentalitemde gelen birisi için bir yer önereceğim. Şimdi dediğim gibi benim gelme amacım başarılı olmak arkadaşlar. Para biriktirmek, para yapmak. Onun dışındaki şeyler benim için önemli değil. Yok lüks arabaya bineyim, ona bineyim, buna bineyim. Zaten biliyorsunuz ilk geldiğim zaman ben Prius aldım. Uber yaptım, komilik yaptım. Bir sürü şey yaptım. Zaten amacıma yerine getirdim. Ama Orlando bunun için uygun muydu derseniz çok fazla uygun değildi arkadaşlar. Burası birazcık da turizm bölgesi. Hani komilik olur, garsonluk olur. Bu tarz işleri bulabileceğiniz bir yer. Ama onun sonrasında atıyorum şu an ben IT yapıyorum. Yani burada bir tane şirket buldum, çalışıyorum ama siz de atıyorum Türkiye'de bilgisayar mühendisliği mezunu olabilirsiniz, yazılım mühendisi olabilirsiniz. İşte web tasarım falan bu tarz işleri biliyorsanız ve Amerika'da bu işleri yapmak istiyorsanız öncelikle siz hangi şehri seçeceksiniz? O şehirdeki iş ilanlarına giriyorsunuz. O şehirde kaç tane ilan açılmış? Onu inceliyorsunuz abi. Onun sonrasında diğer şehirlere geçiyorsunuz. O şehirleri de karşılaştırıyorsunuz. Çünkü buraya geldiğiniz zaman belli bir süre hani Uber'idir, Doğu
DoorDash'tir bunları yapıyorsunuz ama sonrasında bunlardan çıkmanız lazım. Yani en yakın zamanda bence bu tarz işlerden kurtulmanız lazım arkadaşlar. O yüzden şehir seçiminde sizin Türkiye'de yapmış olduğunuz ya da Amerika'ya gelince ben bu işi yapacağım, bunu araştıracağım, bootcamp'e gideceğim ya da yüksek lisansımı alacağım tarzında bir hedefiniz varsa hani o şehre odaklanın derim ben. Çünkü IT kısmında Florida bölgesi çok iyi değil açıkçası. Yani burada da tabii şirketler var ama iş bulma olanağı birazcık daha zorlaşıyor. O yüzden beni gelseydim hangi şehre giderdim? Yani illa Florida'yı seçeceksem de Orlando'yu seçmezdim arkadaşlar. Nereyi seçerdim? Büyük ihtimal Tampa'yı seçerdim. Tampa birazcık daha böyle sahil kısmında daha fazla genç insanlar var orada. Hani daha fazla ne bileyim networking olanağı olabilir. Çünkü Orlando'da burada genelde insanlar Airbnb'ye geliyor, Disney'e geliyor, Universal'a geliyor. Hani genelde aile ortamı. Onun dışında böyle hani gençlerin takıldığı çok yerler tabii ki var ama hani böyle networking olanakları az. Şimdi Orlando'yu o yüzden çok tercih etmezdim. Ben zaten Uber işlerinde falan da yani çok kazandırmıyor arkadaşlar burası. Ben zamanında yapmıştım ve hala yapan arkadaşlarım var. Düşünün ilk geldiğim zaman da beraber başlayıp hala 7-8 senedir Uber yapan arkadaşlarım da var burada. O yüzden sizlere söylüyorum. Piyasa hiçbir zaman düzelmiyor. Çok fazla driver var zaten. Hani ilk gelir gelmez bu işleri yapıp bir şeyler kazanıp o yüzden sizlere diyorum kendi mesleğinizi edinin diye. Şimdi neden Miami demedim? Onları sizlere bahsedeceğim. Biliyorsunuz Florida çok büyük bir eyalet. Hani Miami onun en alt kısmında, Orlando bunun ortasında, Tampa da onun batısında yer alıyor. Şimdi Miami biraz pahalı arkadaşlar. Yani kiralar sizleri zorlayacak. Onun dışında trafik çok kötü. İnsanlar gerçekten araba kullanmayı fazla bilmiyor. Ben hayatımda ilk trafik kazamı Miami'de yaşamıştım. Böyle airbagler patlamıştı üstüme. Bir de Uber'de yakalanmıştım. Yani arabayı bile kullanmıyordum. Yani onun dışında insanlar biraz daha kaba. İnsan nüfusu, demografik yapısı birazcık daha böyle Hispanik nüfus. Hani Amerikalıların olduğu bir yer değil çok fazla. Hani daha çok Kübalıların olduğu bir yer. Benim bulunduğum bölgede mesela şu an Porto Riko'ların olduğu bir yer. Burada Walmart'a gidiyorsunuz. Walmart çalışanları bile sizle İspanyolca konuşuyor arkadaşlar. Yani bu tarz şeylere bakın. Yani sizlerin filmlerde görmüş olduğunuz American Dream böyle beyaz Amerikalıların olduğu yerler buralar değil açıkçası. Hani onları yaşamak istiyorsanız nereye gidebilirsiniz? Connecticut var. Mesela New York'un biraz yukarısı. Bayağı beyaz nüfusun ve kaliteli insanların olduğu bir yer. Hani o tarz bir yer olabilir. Ama benim bulunduğum bölge öyle sizin Amerikan filmlerinde görmüş olduğunuz bir bölge değil arkadaşlar. Daha çok böyle Hispanik nüfusun olduğu bir yer aslında Orlando ve özellikle Miami kısmı. Tampa kısmı birazcık daha farklı. Birazcık daha hani beyaz Amerikalıların olduğu bir yer. Biraz daha fazla teknoloji şirketlerinin olduğu ve yaklaşık 2 tane üniversite var zannediyorum. 2 tane büyük üniversite var. Orlando'da da var gerçi ama Tampa'da 2 tane var. Daha fazla genç nüfus var. Onun dışında işte sahil var. Denize girebiliyorsunuz. Mesela Orlando'dan ben denize gitmek istediğim zaman birkaç saat araba kullanmam gerekiyor vesaire. O yüzden ben tanıdık olduğu için Orlando'ya geldim. Ama tanıdık olmasaydı ve nereye taşınacağım diye düşünseydim büyük ihtimal o zamanlar ben hani film çekmeyi, video çekmeyi, düğün çekmeyi iş olarak yapmak istiyordum. O yüzden daha büyük bir şehri tercih edebilirdim. Mesela New York'u tercih edebilirdim ya da Los Angeles'ı tercih edebilirdim. Ama şimdi dönüp baktığımda iyi ki tercih etmemişim diyorum arkadaşlar. Çünkü bu tarz yerlerde hani rekabet çok fazla. İnsanların önüne geçmek için çok daha fazla çalışmanız gerekiyor. Bir ilk gittiğiniz zaman çok daha fazla kira vereceksiniz. Belki kazancınız o kadar yüksek olmayacak ya da böyle çok fazla masraf oluyor arkadaşlar. Yemeniz içmeniz de zaten çok fazla oluyor. Zaten şu an yaşadığım gibi büyük ihtimal orada da roommate yaşayacaktım. Ama tabii belli olmaz. Belki bir fırsat doğardı. Hani daha iyi yerlere de gelebilirdim belki ama beni ilk gelen birisi olarak zorlardı. Hani bazı insanlar düşünüyor madem denizde boğulacağım daha büyük bir denizde boğulayım diye düşünebilirsiniz. Bu sizin kararınız ama ilk başlayan birisi için bence biraz zorlayıcı olabilir. Bir de bunun dışında sizlere demiştim hani kış mı seviyorsunuz, yaz mı seviyorsunuz? Şimdi abi sen kışı sevmeyen bir adamsan New York vesaire bu Chicago falan buralar yazın mükemmel yani. Ben hep buralara yazın gidiyorum ve yazın gittiğim zaman da abi buraya taşınayım mı diyorum acaba yani çok güzel gözüküyor. Ama kış olduğu zaman oradaki insanlar buraya geliyor ve abi oralarda durulmaz diyor. Ben hiç kışın oralara gitmediğim için o yüzden sizlere yaz mı kış mı demiştim. Yani mevsim de çok önemli. Sizin yaşadığınız yer mesela İzmir bölgesinde yaşıyorsanız hani Florida'ya geldiğinizde çok yabancılık çekmiyorsunuz arkadaşlar. Burada İzmirli çok arkadaşım var. Kendilerini İzmir'deymiş gibi hissediyor burada. Ya da hani bunun gibi siz kendiniz ne istiyorsunuz buna karar vermeniz lazım. Ama dediğim gibi ilk önce plan, program çok önemli. Planınızı yapacaksınız, programınızı yapacaksınız. Amerika'ya daha gelmeden burada ne tarz iş yapabilirim? Bunu öğreneceksiniz ve onun sonrasında eğer yaşınız gençse hani hangi okula gidebilirim, ne yapabilirim, ne edebilirim bunları planlayacaksınız abi. Onun sonrasında rezil olmamak için kış mı, yaz mı hangisini daha çok seviyorsunuz? Bunu seçeceksiniz. Üçüncü olarak da kendi mesleğinizi yapana kadar belli başlı işleri yapmanız gerekebilir.
ki gerekiyor. Bana gerekti yani. Ben 2-3 sene bunlarla uğraştım. Yani bakacaksınız o şehrin atıyorum DoorDash olabilir, Uber olabilir, garsonluk olur, komilik olur. Eğer müzisyenseniz hani böyle gittiğiniz yerde para kazanabileceğiniz bir yer var mı? Ya da herhangi bir şey olabilir arkadaşlar. Bunlara bakacaksınız. Bunlara baktıktan sonra da bence hani hardcore başlamanın çok bir anlamı yok. Dediğim gibi New York, LA, San Francisco, hani bu tarz büyük şehirlerin gerçekten büyük sorunları olabiliyor. Ama bunlarla hani mücadele ederim abi. Ben kendime güveniyorum. Enerjim yerimde, gücüm yerimde, sorun yok, cebimde biraz da para var derseniz bu arada para kısmını konuşmayı unuttuk arkadaşlar. Ben çok eskiden Green Card'ı almadan önce şöyle diyorlardı. Cebinizde en az 15.000 dolar bulundurun. Özellikle evli ve çocuklu aileler için söylüyorlardı. Yani ben de zaten uzun zamandır paramı biriktirmeye başlamıştım. Özellikle Green Card sonuçları açıklandığından beri. Yani bir sene sonrasında ben vize randevumu alıp gidebilmiştim. Yani bir sene boyunca yediğim içtiğim her şeyi biriktirdim arkadaşlar. O da aşağı yukarı hani 10-11K falan tutmuştu galiba. Ailem de hani 3.000-4.000 falan destek yapmıştı. Hani ben 15.000 dolarla gelmiştim buraya. Yani tabii gelir gelmez araba alıyorsunuz, oda kiralıyorsunuz, depozitonuzu veriyorsunuz, yemesidir, içmesidir. Büyük ihtimal zaten burada aşağı yukarı 3.000-4.000 dolar falan cash cebimde vardı. Onun dışında da pek bir param yoktu arkadaşlar. Sürekli 3-4 roommate şeklinde yaşadım son 5 senedir. Neyse yani kendimden çok fazla bahsetmeyi de sevmiyorum. Sadece özellikle sizlere bir örnek verdim. Ama şimdi düşünüyorum tekrar Amerika'ya gelsem 5 tane şehir sayacağım. Bunlardan bir tanesini kesin seçerdim arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi Austin. Neden Austin diyorum? Çünkü Austin genç bir şehir. Kaliforniya'da çok şirket Austin'e geldi. Gerçi Austin'den tekrar başka yerlere gitmeler var diye duydum. Bazı şirketler kapanmış ama genç nüfusu fazla. Hani eğitimli bir nüfus. Onun dışında çok fazla teknoloji şirketi var. Biliyorsunuz ben geçenlerde Austin'e gittim. Austin'i gezdim ettim. Hatta yakın zamanda tekrar gitmeyi düşünüyorum. Çok beğendim arkadaşlar. Şehrin ortasından böyle bir nehir geçiyor. İnsanlar onun üzerinde paddleboard yapıyor. Onun dışında böyle farklı aktiviteler falan da var. Yani güzel bir şehir gibi gözüküyordu bence. Temizdi açıkçası ve downtown'u gerçekten şehir gibiydi. Mesela şimdi Orlando'ya bakıyorum. Bizim downtown çok kötü arkadaşlar. Ama bir de Austin'e bakıyorum. Gerçekten çok güzel bir downtown'u vardı. O yüzden bir numaraya büyük ihtimal Austin'i koyardım. 2 numaraya sizlere bahsetmiş olduğum gibi Tampa'yı koyardım arkadaşlar. Benim Orlando bölgesinden Tampa'ya taşınan bayağı bir arkadaşım var. Hatta bunlardan birisi Abdullah. Belki Abdullah'la yapacağımız videolarda haftaya birkaç video çekeceğiz. Onlar da sizlere bahsederim Tampa'yı nasıl seviyor, sevmiyor tarzında. Ama Tampa'ya giden çok memnun arkadaşlar. Orlando'ya özellikle Florida bölgesinde benim arkadaşlarım taşındığı zaman sürekli köy diyor burası için. Aklınızda bulunsun. Tampa'yı seçebilirdim. Bunlardan 3. olarak nereyi seçerdim diye düşünüyorum. Abi ben New York'u seviyorum. Yani New York dediğim gibi çok pahalı bir yer. Onun dışında hani masraflarınız çok olacak. Kazancınız, masraflarınızı yakalayacak mı, yakalamayacak mı bilmiyorum ama hani benim yaptığım işler için özellikle video işleri için şehir hayatını bir de ben seviyorum biraz. Hani insanlarla iç içe olmayı, sosyal olmayı seviyorum arkadaşlar. Şu an oturduğum yer dediğim gibi şehre biraz uzak. O yüzden hani sürekli arkadaşlarımla vakit geçiriyorum falan. Yalnız kalmamaya çalışıyorum. İşte roommate alıyorum vesaire. Hatta yeni bir roommate'im de var. Sizlerle tanıştıracağım. Yakında bir video çekeceğim. Yani 3. olarak da New York'u seçebilirdim ama ben olsaydım dediğim gibi yani siz olsaydınız büyük ihtimal farklı olurdu. Hani Los Angeles'ı, San Francisco'yu falan hiç seçmezdim arkadaşlar. Bu arada Kaliforniya'yı kesinlikle seçmezdim. San Francisco'yu hiç seçmezdim. Belki LA olabilir ama San Francisco'daki olayları görünce, crime rate'in ne kadar yüksek olduğunu falan görünce bir de yani havası İstanbul gibi çok böyle kasvetliydi benim gittiğim zamanlar. Hani güzel bir vibe almadım açıkçası. Yani 4. olarak nereyi seçebilirim? Şöyle bir düşündüğüm zaman aklıma 4. şehir çok gelmiyor arkadaşlar ya. O kadar yere gittim ettim ama hani Denver olabilirdi. Denver da tatlı bir yerdi açıkçası. Ama birazcık soğuk ama şehir olarak güzel bir şehir. İş olanakları da yüksekti Denver'da. O yüzden 4. olarak Denver'ı tercih edebilirdim. 5. olarak nereyi tercih ederdim? Şimdi 5.'yi düşünelim. Gerçekten zor karar. Çok fazla yer kalmadı arkadaşlar. Yani Texas'ta bir Austin'i tercih ederdim herhalde. Hani Houston zaten Orlando'ya çok benziyordu ya da Dallas. Dallas da fena değildi aslında. Dallas da büyük bir şehirdi. Dallas da olabilirdi. Texas'ı seçecek olsaydım. Ama şöyle bakıyorum aklıma çok da fazla bir şehir gelmiyor arkadaşlar. Tekrar gelseydim yaşayabilirdim diye bildiğim. Dediğim gibi yani Austin olabilirdi, Tampa olabilirdi, New York olabilirdi. New York çok sevdiğimden dolayı. Kışın hiç
hiç gitmedim ama dediğim gibi yani belli bir süre yaşamak isterdim orada. Onun sonunda 4. dediğim gibi Denver olabilirdi. 5. olarak da Dallas olabilir. Dallas da güzeldi, şimdi hakkını vermek lazım. Büyük bir şehirdi. Downtown'u gerçekten şehirde olduğunuzu hissettiriyordu arkadaşlar. Onun dışında tekrar Orlando yapar mıydım? Yapmazdım herhalde arkadaşlar. Dediğim gibi yani Orlando güzel, aile yeri ama biraz sayısız, sakin bir yer. Hani genç insanların böyle network kurabileceği çok bir yer yok burada dediğim gibi. Teknoloji şirketleri de yok. Disney var, Universal var, Airbnb var ve şehirde onun üstüne kurulmuş, yani öyle bir yer Orlando. Yani benim sizlere yapabileceğim öneriler bunlar. Şimdi yavaş yavaş çıkmam lazım. Spora gideceğiz. Bir de aynı soruyu Kaan abiye soracağım. Bakalım Kaan abi tekrar Amerika'ya gelseydi herhalde bir 13-14 yıl önce geldi buraya. O nereleri seçerdi? Bir de ondan duyalım. Beni davetlerim oha dur kollara bak dur oha şöyle bir dur yandan. Nasıl? Bak bir erkeğe yapabileceğin en iyi iltifat ne biliyor musun? Öküz gibisin demek. Evet. Öküz gibisin. Ben Ayı gibisin, dinozor. Öküz gibisin diyorum. Baksana şöyle ya. Evet. Oha tam Kaptan Amerika gibi çıkıyor. Güreşçi. Sen şimdi kaç yıldır Amerika'dasın? 13 yıl oldu mu? 16 yıl oldu. 16 yıl oldu. Yani düşün, 16 yıl sonra Orlando'dasın. Şu an Türkiye'den çıkıp Amerika'ya gelecek olsan hangi şehri seçerdin yaşamak için, çalışmak için? Ya şimdi genelde geldiğimizde paramız olmadığı için mantıklı bir şehre gitmen lazım. O yüzden şehrin güzelliği önemli değil. Havanın güzel olması da o kadar önemli değil. Önemli olan senin ekmek paranı nereden kazandığın. Yani geldiğin O yüzden zaman mantıklı ya. Orlando'ya gelmem bir kere. Orlando'yu geç. Para mara kazanamazsın. Çok nadir. Kazananlar da böyle çok nadir kazananlar. Nereye giderim? 11 yıl biliyorsun ben St. Louis'teydim Midwest'te. Vallahi oraya giderim. St. Louis çok güzel bir yer. Orayı araştırmalarını tavsiye ederim. Neden çok güzel? Çünkü ucuz. Anladın mı? Böyle hani lüks yerlere gidip ya orada burada yapayım dersen çok bir faydası olmaz. Ama tabii bu benim mantalitem. Benim yaptığım doğru diye bir şey yok. Şimdi büyük şehirler de güzel çünkü oralarda fırsat da fazla. aynen. Ama şimdi sen Türkiye'den zaten 5 parasız gelince şimdi senin yapacağın işler kısıtlı işler ilk başta. Peki top 5 neresi dersiniz? Şu ana kadar gördüğün şehirler arasında. Ben Midwest'i tavsiye ederim. Şehir olarak demeyeyim de araya olarak diyeyim. Midwest olabilir. Büyük şehirler olabilir. Şimdi bazı insanlar var diyor ki madem boğulacağım daha büyük bir denizde boğulayım diyor, anladın mı? Mesela New York oluyor, LA oluyor. Evet. Bazıları diyor çok fazla en başta çok zorlamasın beni ama biraz para biriktirebileyim. Hani atıyorum Orlando'da çok para biriktirmiyor ama senin istediğin gibi yerde. Tabii. Hani orada biraz para biriktireyim, atıyorum 3-4 yıl sonra cebimde biraz para olduktan sonra daha büyük şehirlere gideyim tarzında düşünebiliyor. Ben öyle önerdim insanlara. Hani bence de öyle mantıklı. Tabii cebindeki paraya da bağlı. Şimdi dediğim gibi bizim senaryo, ben nasıl geldiysem Kaan abi de sen de mi aşağı yukarı öyle geldin? Cebinde çok fazla para yoktu ne bileyim. Ben çalışmak zorunda kaldım. Ben komilik yaptım ne bileyim, garsonluk Tabii. yaptım. Ben kasiyerlik Seninki de öyle. yaptım. Tabii. Yani aşağı yukarı Kaan abi de benim dediklerimi söyledi arkadaşlar. Yani buraya gelme şekliniz önemli. Mentalite. Tamam. İnandım tamam. Mentalite mi mantalite mi? Mentalite. Yumurta mı tavuktan çıktı? Tavuk mu? Ama gelin bence. Böyle hayalleriniz varsa hayallerinizin peşinden koşun. Benim eskiden vardı mesela. Ben hani keyif alarak geldim. Hiç şikayet etmiyorum. Şimdi Green Card biliyorsun iptal oldu. Bu sene zaten çekilmemişti. Şimdi komple Green Card'ı kaldırdılar. Adamlar abi girelim de nasıl gelelim anasını satayım diyebilir. Çünkü Green Card kalktı. Öğrenci vizesi var şu an. Ya turist vizesi var ya da sanatçı vizesi var herhalde ya da business, yatırımcı vizesi Ben tarzı. öğrenci geldim. Sonra öğrenciliği şeye çevirdim işte. Evlilik. Evlenince evlilik en güzeli, en kolayı. Seninki en aslında temizi. Green Card'ını alıyorsun. Öyle. Şimdi herkesin annesi Kadir Gecesi doğurmamış. Senin bir Kadir Geceliğin var. Oradan aldın Green Card'ı geldin. Şanslıydık arkadaşlar biz biraz ama şu an tabii sizin durumunuz biraz daha zor yani. Hani ben size söylüyorum hangi şehre gidebilirsiniz edebilirsiniz de çoğunuz büyük ihtimal diyordur ki abi ne vizeniz var ne green card'ınız var. Sen bize ne anlatıyorsun abi diyorsunuzdur. Hatta bir tane meme var ya ne diyorsun abla ne anlatıyorsun abi. Ya ne anlatıyorsun be abla gözünü seveyim be abi. Onun gibi oluyor ama yani sonuçta bu da bir experience. İlla gelebilenleriniz vardır aranızda. Hani benim videomu izleyip Amerika'da yaşayanlarınız da vardır. Ben kendi tecrübelerimi sizlere aktarmak istedim. Benim mentalite hep yanlış söylüyorum. Benim mentalitem yani buraya geldiğiniz zaman başarmak için gelin. Hani anladın mı? Böyle parayı yemek için gelmeyin buraya. Buraya gelip Mustang alıp onu alıp bunu alıp hava atmak yerine daha böyle birazcık daha Prius'unu al, ne bileyim Camry'ni al, Toyota'nı al. Para biriktirmeye çalış. O yaptığın save'lerle
ticaret yapmaya çalış, insan tanımaya çalış, network eventlerine git. Şehir Hani para olarak harcamak ne dedin değil de peki? şehir olarak da hani ne çok büyük ne de çok küçük. Hani Austin olabilir. Çünkü Austin'de çok fazla genç insan var, çok fazla teknoloji şirketi var. Ama şimdi Orlando'da öyle şirket yok. Tampa bir tık daha iyi. Orada bir tık daha fazla teknoloji şirketi var. Miami? Miami işte yine büyük şehir. Hani kiralar yüksek olacak, trafik çok kötü bir de Miami'de. İnsanlar nüfus olarak Hispanik, böyle beyaz Amerikalı gibidir. Kendilerini Amerika'da gibi hissetmeyecekler. Evet, o önemli arkadaşlar. Kendinizi Amerikalıların olduğu yere atmakta fayda var. Mesela ben geldim işte Orlando'ya ilk geldiğimde, lan dedim nereye geldim? Aman aman nereye geldik bir anda? Neresi burası lan? Burası Amerika gibi değil aslında baktığınız zaman. Evlerin şekline şemaline bakıyorsunuz arkadaşlar. Yani böyle sizin filmlerde görmüş olduğunuz gibi ama senin gittiğin şehirde Tabii Midwest'te Amerikalı. Herkes Amerikalı. Bakmayın, Amerikalılar böyle ırkçı diyorlar da bıraksınlar. Hiç öyle bir şey yok. Ben 16 yıldır Amerika'dayım. Irkçılığın ığısını birkaç defa görmüşümdür. O da hani sen kaşındığın için adamlarla kavga ediyorsun. Adam da bel altı vuruyor sana. yani doğru düzgün bir insan olduktan sonra Tabii çok da... canım, sen kurallara uyunca, pislik yapmazsan, Türkiye'deki şey gibi düşün işte, millet göçmenlerden şikayet ediyor ya. Şimdi düzgün göçmene şikayet etmezsin. Adam ekmeğinde, işinde, gücündeyse. O yüzden Amerikalılarla bence yakın olmakta fayda var. Çünkü kültürü öğreniyorsun. Yani çok da video uzatmanın anlamı yok arkadaşlar. Biz kendimizden size bazı tavsiyelerde bulunduk. Umarım faydalı olmuştur. Tabii bunun için en iyi şey sizin kendinizin gidip görmeniz. Yani ben burada bir şey söylüyorum, başka bir YouTuber başka bir şey söylüyor falan. Herkes kendi experience'ını size anlatır. Ben kendi experience'ımı anlattım. Belki sizler için yanlış bile olabilir. Dediğim gibi gidin, gezin, görün, biraz yaşayın. Ondan sonra nerede yaşamak istediğinize kendiniz karar verin diyorum. Para yok, nasıl gezeceğiz? Para yoksa o zaman kalacaksın işte benim gibi. Ben 6 yıldır Orlando'daydım. 3 yıl Furious Uber yaptım daha ne yapayım? Senin nasıl oldu bu arada? İlk geldiğin zaman sen nasıl böyle başladın? Ben de 10 yıl St. Louis'e kaldım. Çıkamadım St. Louis'te. Yani öyle oluyor işte. Sen de gezdin tozdun. Orlando nasıl aklına esti mesela? Sen niye Orlando'ya geldin o zaman? Orlando'ya Serhat abiden oraya geldim ya. Ha, doğru. Tabii işten güçten geldim. Yoksa Orlando'ya gelir miydim? Gelmezdim. Ama Orlando çok güzel, ben seviyorum. Havası güzel, tam aile yeri. Değil mi? Aile yeri. Yani. Çok yok. Piş. Piçtir piç. Fijdir, fiş yok. Miami falan mesela bana gelmiyor. Ben Miami'yi sevmiyorum. Bence de sen Miami'yi sevmezsin. Aynen, Miami bana böyle durucu batağı, Evet. böyle biraz dümenci, anladın mı? Şov yapayım. Kurs satanların Brickell'daki penthouse'da. Aynen, biraz showman tarzı geliyor ama tabii orada da çok güzel yerler var, olmaz mı? Süper. Ekmeğinde yani. Güzel Orası ama tam kazanırsan. networking yeri işte. Böyle insanlar da var ama iyi insanlar da var aralarında. Onları Tabii. seçip bulman lazım. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Başka bir şeyler söylemek istiyor Yok, musun? hayır, sevgiler, saygılar. Görüşmek üzere. Bay bay.